Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi tel tel meşhur katmer tarifimle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar un aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip unu ve tuzu güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. Ben katmeri sütle hazırlayacağım. Dilerseniz su ile de hazırlayabilirsiniz. 1 bardak ılık süt ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Sütü azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar süt kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Sütü azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Ben toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla süt kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu arada isterseniz malzeme miktarını arttırıp daha çok katmer yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun çok yumuşak değil, orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Kesinlikle çok sert de olmasın. Orta sertlikte yoğururken çok az zorlanabileceğiniz bir hamur yoğurun. Hamuru toparladım. Toparladıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Benim yapmış olduğum katmerler biraz büyük. 36 santimlik tavaya göre ayarladım. Sizler kullanacağınız tavaya göre bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi dinlendirdim, kenara alıyorum. Üzerlerini tekrar poşetle kapatıyorum. Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. İlk etapta merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Dilerseniz sadece merdane, sadece oklavada kullanabilirsiniz.
Hamuru yeteri kadar açtım. Yaklaşık 40-45 santim kadar açmanız yeterli olacaktır. Tamamen göz kararı olarak söylüyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra ben köy tereyağı kullandım. Tereyağını erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. 200 gram kadar tereyağı kullandım. Tereyağı ılık bir haldeyken hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Bol bol sürmeye dikkat edin. Taşma yapmayacak şekilde güzelce sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katmeri bu şekilde katladığınız zaman kat kat ve tel tel oluyor. Ben bu katlama işlemini çok seviyorum. Katladıktan sonra tekrardan biraz yağladım. Çok az çekiştiriyorum kenarlarını. Kenarda kat kaybı olmasın. Biraz da bu tarafını çekiştirdikten sonra videoda görüldüğü gibi katladıktan sonra kenara alıyorum. Üzerini poşetle kapatıyorum. Katmer yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de hamurun kesinlikle kurumaması gerekiyor. Hazırladıktan sonra poşetin altına alıyorum. Üzerine ekstradan bir sofra beziyle kapatabilirsiniz. Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmeri yağladım. Katlama aşamasına geçiyorum. Kenarlarını çok az çekiştiriyorum. Hamuru yırtmamaya dikkat edin. Yavaş yavaş çok nazik davranıyoruz. Katlıyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Ben tariflerimi genelde ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Hiç yapmayanların bile kolay bir şekilde hazırlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yıllardır yapıp sattığım birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. İçli köfte tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen kete tariflerime de mutlaka bakmanızı öneririm. Ben kendimi konuşturmaya kaptırmışken videoda ilerliyor. 20 dakika kadar poşetin altında beklettim. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. İsterseniz tamamen elinizle açabilirsiniz. Eğer aceleniz varsa bir 5 dakika kadar buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle hamurun kuruma yapmaması gerekiyor. Katmerlerimi hazırladım. Tavayı ocağın üzerine aldım. İyice ısıttıktan sonra ocağın altını kıstım. Biraz yağ sürüyorum. Hazırladığım katmeri tavanın içerisine yerleştiriyorum. İlk etapta kısık ateşte biraz pişmesini bekliyorum. Yavaş yavaş kızarmaya başladığı zaman ocağın altını biraz yükseltiyorum. Yüksekte kalmasın ama katmer kabardığı zaman tekrar altını kısıyorum. Hazırladığım katmerin üzerine de biraz sıvı yağ sürdüm. Yavaş yavaş çevire çevire pişiriyorum. Katmeri ben birkaç kez çevirerek pişiriyorum. O şekilde içerisi daha güzel kabarıyor. Aynı zamanda daha güzel piştiğini düşünüyorum.
Katmeri pişirirken ara ara kuruyan yerlerine tekrardan yağ sürüyorum. Katmer biraz yağı seviyor. Gözünüze fazla gelebilir ama gerçekten çok güzel oluyor. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde iç dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Kat kat, tel tel, pul pul dökülüyor. Yaptığınız en güzel katmer olacak. Ayrıca kullandığınız unun baklavalık ve böreklik olmasına dikkat edin. Kullandığım unun markasını buradan belirtmek istemiyorum ama yorumlarda yazarsanız sizlerle paylaşırım. İlk katmerimi pişirdim. İkinci katmerimi de pişiriyorum. Tekrardan yağladım. Katmeri tavaya yerleştirdim. Tavam oldukça büyük bir tava, o yüzden katmerlerim de büyük oldu. Dilerseniz servis ederken 4'e bölüp o şekilde de servis edebilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına pişme aşamasını ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Çıtırtısını dinlediniz. Kat kat ve tel tel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.